Selamlar. Öfkemiz ve tartışma, kavga sebeplerimizle ilgili geçen hafta 6 madde anlatmıştım. Bu hafta 5 maddemiz daha var öfkeyle ilgili. 7. maddeyle devam edelim. 7.'si öfkemiz kişiye endeksli. Aslında hepimizde öfke kontrolü var. Ne kadar sinirlenirse sinirlensin, çalışan eleman patronuna bağırıp çağırmıyor. Kıssak bile mevki sahibi birine makamında daha dikkatli konuşuyoruz. Çocuğumuza, eşimize, çok yakınımıza, ağzımıza geleni söyleyebiliyoruz. Ama bir aile büyüğüne karşı edepli davranmayı biliyoruz. Onların dediklerine kızsak bile sakin kalabiliyoruz. Demek ki kişiye göre öfke kontrolümüz var ya da yok. En çok kaybetmekten korktuğumuz bir şeyler olunca öfkemizi bastırıyoruz. Mesela patron kovar, işsiz kalırım korkusu öfkeyi dizginliyor. Ama patrona bağırmayan, bastıran kişi akşam gelip evdekilere patlıyor. Kayınvalidesine kızan gelin sessiz kalıyor, cevap vermiyor. Ama biriktirdiği öfkesini kocasına, çocuklarına yöneltiyor. O zaman illa bu öfke bir şekilde çıkacaksa sizden, niye gerçek sahibinden değil de masum insanlardan çıkıyor? Onları kaybetmekten, kırmaktan korkmuyor musunuz? Patronunuza ya da kayınvalidenize, eltinize, dedenize tabii ki de bağırıp çağırmayın ama lütfen duygularınızı, düşüncelerinizi sakince dile getirin. Eğer derdinizi anlatmazsanız, kendinizi ifade etmezseniz, size batırılan iğneli laflar karşısında sessiz kalırsanız, bu bastırılmış, içinize attığınız sözler öfke patlaması olarak sevdiklerinize yansıyacak. Yazık değil mi günahsız ev ahalisine? Eğer gerçekten konuşamayacağınız, cevap veremeyeceğiniz ortamlarsa lafı değiştirmeyi deneyin. Derin nefes alıp içinizden Euzu Besmele çekin. Kendinize zaman tanıyın. Olmadı odayı terk edin. İlk öfke geçsin, sonra konuşun. Biraz sakinleşince karşı tarafın söylediklerinin gerçekten sinirlenmeye değip değmeyeceğini düşünün. Zira hatırlayın ayette, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Çok önemsemeyin diye geçiyordu. Gerçekten öfkelenmeye değecek kadar önemli ne var diye bir daha düşünün. Bazı insanlara galetsiz derler. Kelime anlamı endişesiz, gamsız demek. Gelen ağam, giden paşam misali söylenen sözlere aldırış etmezler. Hiçbir şey onların keyfini kaçıramaz. Bu galesizliği arsızlığa vardırmadan dozunu da yöntem olarak almak gerek. Zira çok kırılan, darılan, gücenen insanlarda değersizlik inancı çoktur. Öyle herkesin her lafına, sözüne, eleştirisine kulak asıp gönül koyacak olursak dert tasa sahibi oluruz. Biraz esnek olmak iyidir, deneyin. 8. madde saçını süpürge eden, kendini etrafındakilere feda eden ve bir türlü kimseye yaranamayan, kıymetinin bilinmediğini düşünen insanlarda gizli öfke var. Bu kişiler insanları bencillikle suçlarlar, nankör derler. Buna rağmen değerli olabilmek için daha da fazla hizmet ederler. Herkesin her işine koştururlar ama karşılığında o istedikleri sevgiyi, takdiri, el üstünde tutulmayı alamazlar. Bu yüzden öfkeleri birikir ve bir yerlerde birilerine patlar. Oysa bu başına gelenler kendi elleriyle yaptıklarındandır. Şura suresi 30. ayeti hatırlayın. Çoğunlukla farkında olmadan değerli olmak için başkaları için koştururlar ve bunu normal sanırlar. Bu kişiler farkına varıp toparlanırlarsa, sadece kendi sorumluluklarını almaya karar verirlerse olay çözülür. Bundan sonra aşırı veren taraf değil, dengede hem veren hem alan taraf olmalılar. Böylece içlerindeki öfke durulur, sakinleşir. Kendilerini kullanılıyorum, haksızlığa uğruyorum duygularından kurtarırlar. Değerli olmak için fazladan bir şey yapmanız gerekmediğini anlamalısınız. Bunun için denge yasası videomu izlerseniz faydasını göreceksiniz. 9. madde hayır diyemeyen insanlarda gizli bastırılmış öfke var yine. Hayır diyememek çok önemli. İnsanı hasta eden ve içinde öfke birikmesine neden olan bir sıkıntı. Başlı başına bir konu yani ve öfkeli olmakla çok alakalı. Bu yüzden hayır diyememeyi, içinizdeki evet hayır çatışmasını 2. kitabım Özüm Ülkesine Dönüş'te ayrıntılı anlattım. Oradan faydalanabilirsiniz. Kitabım tüm internet kitapçılarında mevcut. 10. madde kontrolcü, hayatı insanlara kontrol etmeye çalışan insanlarda öfke var. Kendinize bir bakın. Her şeyi kontrol etme ihtiyacınız ne kadar? İnsanlara, yaptıkları işlere güveniniz ne kadar? Nedense bu büyük kontrolcüler ya bu hallerini normal adlediyorlar, böyle olmak gerek diyorlar ya da bu yaptıklarının farkında bile değiller.
Sonuçta etraflarına ve en çok kendilerine çok zarar veriyorlar. İşler tam, düzgün, harika olmadıkça, her işe el atmadıkça içleri rahat etmiyor. Ama bu denetleme, her işi üstlenme, her şeye karışma onları çok yoruyor ve yetmiyor. İçlerinde hep bir eksiklik hissi oluşuyor ve bu da dinmeyen öfkelerine sebep oluyor. Bu kontrolcülüğünüzü fark etmeniz, değiştirme kararı almanızsa en önemli adım. Önemli olan farkına varabilmek ve değişime kendinizi açabilmek. Bu anlattıklarıma en önemli itirazınız şu: olmuyor. Ben denetlemezsem, her şeyi kontrol etmezsem işler ters gider. Her şey eksik yamuk olur. Ben müdahale etmeliyim, her şey en iyi şekilde olmalı. Neredeyse siz olmasanız bu dünyanın dönmeyeceğini söyleyeceksiniz. Aslında tam da siz böyle davrandığınız için insanlar işleri size bırakıyor. İşlerin sorumluluğu size kalıyor. Ya da her şeyi düzeltmek, takip etmek size veriliyor. Ve siz de sürekli sinirlisiniz. İçin için etrafınızdakilere öfkelisiniz. Oysa siz sadece ama sadece kendi sorumluluklarınızı mükemmelliğe vardırmadan yapıp bıraksanız, diğer insanlar da sorumluluklarını almaya başlayacaklar. İşin sırrı sizin gevşeyip bırakmanızda yatıyor. Biraz sabırlı olun ve artık kendinizi ve etrafınızdaki insanları kontrol etmeyi bırakın. Bakın göreceksiniz. İçinizdeki birikmiş öfke zamanla nasıl kaybolup gidecek. Son olarak 11. madde, kendini bir şeyleri yapmaya mecbur hissetmek öfkelenme sebebi. Kişi mecbur hissederek yaşadığı hayata karşı öfke biriktirir. Sevmediği kişiler, sevmediği iş, bastırılmış duygularla ertelediği hayat bir yerde patlar. Bu yüzden bu konuyu aman es geçmeyin. Kendini sevmek, mutlu olmak videoma bir göz atın. Duygunun duygu olabilmesi için bedende his olarak bir karşılığı olması gerekir. Yoksa duygu olmaz, düşünce olur. Öfkeliyim dediğiniz zaman bir yerinizde hissedersiniz bu duyguyu. Mesela sinirden kafamdan ateşler çıktı, öfkeden mideme ağrılar girdi, işler istediğim gibi olmadı, sinirden delirdim gibi sözler söyleriz. İşte o çok sinirlendiğiniz zaman, belki o öfke anında aklınıza gelmez ama en azından birkaç dakika sonra o öfke duygusunu his olarak nerenizde hissediyorsanız oraya parmak uçlarınızla vuruşlar yapın. Zaten duygu yoğun olduğu için hiçbir şey söylemeseniz de vuruşlarla sakin önceki halinize geçebilirsiniz. Ama cümleleri söyleyerek vuruşları yapmak daha etkili. Vuruşları yaparken şöyle deyin: öfkeme rağmen kendimi seviyorum. Kendimi, duygularımı kabul ediyorum. Kendimden özür diliyorum. Kendimi seviyorum. Sakin olmayı seçiyorum. Bunu hak ediyorum deyin. Birkaç dakika içinde huzurlu hale geleceksiniz ve daha sağlıklı bir akılla düşünmeye başlayacaksınız. Çünkü öfke aklı baştan alır, olmadık işler açar başınıza. EFT vuruşları bedenimizde duyguyu titreştiriyor. Biz de o duyguyu boşaltıyoruz. Oysa psikiyatrik ilaçlar dengesizliği ortaya çıkartır, duyguları bastırır. Bastırılan duygular içeride rahat durmaz. Bizim psikolojik ve fiziksel olarak hastalanmamıza neden olur. Bu yüzden parmak uçlarınızla vuruşlar yapmak size zor gelmesin. Yapın, şifalanın. Şifa cümlelerine başlayalım. Size uygun olan cümleleri 40 gün boyunca sesli olarak tekrarlayın. Bırakıyorum. Kendimi Rabbime bırakıyorum. Kendimi, hayatın akışını ve çevremdekileri serbest bırakıyorum. Ben ve sevdiklerim özgürleştikçe güvende oluruz. Değerli olmak için fazladan yaptığım tüm hizmetleri bırakıyorum. Ben zaten var olmakla değerliyim. Rabbimin halifesiyim. Ben kendi sorumluluğumu üzerime alıyorum. Herkesin kendi sorumluluğunu almasına izin veriyorum. Bu kendimi sevdiğimin önemli bir kanıtıdır. Ben kendimi sevdikçe enerjim de yükselir. Ben kendi öz varlığımla değerliyim. Kendi varlığımı, yeteneklerimi ortaya çıkardıkça güçlenirim, yenilenirim. Ve yapmam gereken işleri kendi özgür irademle, severek, kendi kararlarımla yaparım. Güvenli olan budur. İçinde bulunduğum hayatı kabul ediyorum. Tadını çıkarmayı, içindeki güzellikleri görmeyi seçiyorum. Biter mi, elimden gider mi dediğim her şey ve insanlar zaten bana ait değil. Bende olduğu sürece muhteşem güzelliklerini yaşıyorum, onlarla mutluyum. Zihnimdeki tüm gereksiz, olumsuz, beni yoran, üzen kuralları ve talimatları yok sayıyorum. Rabbimin kuralları bana yeter. İnsanları suçlayarak bir yere varamam. Ancak kavgalara sebep olurum. Öğrenilmiş bu suçlama egomu şimdi kırıp kendimden gönderiyorum. Olan ne varsa sorumluluğumu alıyorum. Kendimi ve başkalarını suçlamadan işleri sevgiyle yoluna koyuyorum. Kendimi ve sevdiklerimi korumak adına başkalarına olan öfkemi bastırmak yerine kendimi sakince ifade etmeyi seçiyorum. Benim için en güvenlisi budur.
İçimden hayır yapamam diyen öz sesimi bastırıp insanlara evet tamam yaparım diyerek içimde çatışmalara sebep olurum. Kalbim ayrı, dilim ayrı konuşur. Bu da beni maddi manevi hasta eder. Artık bunun bilincinde olarak bir şey yapmadan önce dururum. Özüme sorarım ve sonra karar veririm. Kendi hayrım için en doğrusuna karar veririm. Yapmam hayra ve mutluluğuma vesile ise öyle yaparım. Duygularım değerlidir. Onları hissettiğim için mutluyum. Bütün duygularımı seviyorum, kabul ediyorum. Öfkemi de kabul ediyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi affediyorum. Kendime teşekkür ediyorum ve sevgiyle öfkemi salıveriyorum. Benim için doğru ve güvenli olan budur. Beni suçladıkları zaman sinirlenmek yerine sakin kalmayı ve bilincimle cevap vermeyi seçiyorum. Kendimi savunmak yerine sorular sorarak karşımdakinin fark etmesini ve mantıklı olmasını sağlıyorum. Tartışma ya da kavga ortamında hemen kendime neden korktuğumu ve neden sinirlendiğimi soruyorum. Anında cevap bulup beni rahatsız eden konuyu sakince anlatıyorum. Böylece sakin kalmayı başarıyorum. Güç bende artık. Aynı şekilde tartışma sırasında karşımdaki kişinin de neyden rahatsız olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ona tehdit oluşturmadığımı anlatarak ona güven veriyorum ve tartışmayı bitiriyorum. Böylece sakin ve huzurlu bir hayatı yaşarken sağlıklı, mutlu bir ömür sürüyorum. Şükürler olsun. Benim için doğru ve güvenli olan bunlardır. Şifa cümlelerimiz bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşın, şifa olsun diğer insanlara da. Videolarımda artık diğer dillerde altyazı var. Yabancı kişilere de gönderebilirsiniz. Hayırlı günler dilerim. Hoşça kalın.